Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? UI kısmını tamamladığımız sepete ürün ekleme projemizin ikinci ve son kısmını hallediyoruz. Bu videoda projemizi dinamik hale getireceğiz. Sepete ürün ekleme, çıkarma vesaire bütün fonksiyonları uygulayacağız. Ayrıca bahsettiğim gibi state management çözümü olarak da sizlere Zastand kütüphanesini göstereceğim. React Crash Course videomda size React'in dahili çözümü olan Context API'yi göstermiştim. Ancak bu sefer size çok popüler bir çözümü olan Zastand'i göstereceğim. Redux Toolkit de çok popüler ancak Zastand'in ben çok daha iyi bir kütüphane olduğunu düşünüyorum. Çıktığı günden beri kararın bana kaldığı her projede direkt Zastand kullandım istisnasız ve hatta ilk çıktığında daha çok yeni tanınırken bu kütüphanenin çok popüler olacağını hissetmiştim. Öyle düşünmüştüm, öyle düşündürtmüştü bana ve yanılmadım. İnanılmaz popüler bir hale geldi React tarafında. Yani şöyle bir boşluğu doldurdu bence. Vue.js tarafındaki Pinea'daki temizliği, kolaylığı, mantıklı bir çözümü sundu. Çünkü React tarafında böyle bir eksiklik vardı ve o eksikliği Zastand geldi, kapattı, doldurdu diyebilirim. Hadi şimdi yavaştan geçelim projemize. Evet, şimdi en son nerede kalmıştık bir hatırlayalım. UI kısmını bitirdiğimiz projemiz burada açık durumda. Şöyle tarayıcımızı bir daraltalım. Bakın responsive bir şekilde her şey ayak uyduruyor. Sepetimiz alta geliyor. Tekrar büyütelim. Bu sefer üçlü grid yapısına geliyoruz. Bizden istendiği gibi Figma tasarımında zaten bu şekilde istenmişti. Ayrıca confirm order dediğimizde de bir onay modulu açılıyordu ve ardından da sipariş bilgilerimize baktıktan sonra start new order diyorduk. Projenin buraya kadar olan frontend kodlama kısmını da merak ettiyseniz bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. O videoyu izledikten sonra da gelip bu videodan devam edebilirsiniz. Ya da işte frontend UI tarafıyla çok ilgilenmiyorsanız doğrudan bu videodan da devam edebilirsiniz. Bir de Figma tasarımımıza dönelim. Bakın şimdi burada yapmamız gereken aktif state'imizde neler vardı onu hatırlayalım. Ürün eklediğimizde add to cart dedik. Ürün ekledik. Burada miktar gözüküyor ve ardından eklediğimiz tatlar burada miktar, birim fiyat ve toplam fiyat olarak bir kart halinde gösteriliyor. Şuradan da prototipi tekrar açayım. Bakın start prototip diyorum Figma'dan. Sepetimizde herhangi bir ürün yokken bizden istenen tasarım bu şekilde. Bunu zaten sağladık. Ürün eklediğimiz anda bakın tıkladım. Bir ürün daha ekleyelim. Bakın burada hemen kartımız güncellendi. Bir tane tiramisu 5.50 birim fiyattan 5.50. Bir tane panna cotta 6.5'tan 13 lira birim fiyatı. Toplam işte 46 lira vesaire. Burada bunu görüyoruz. Şimdi bunu kapatabiliriz. Şuradan design'a gelelim. Bu böyle açık kalsın. İhtiyacımız olursa bakarız. Şimdi gelelim buradan Zastand kütüphanemize. Bakın burada Getting Started bölümündeyim. Bunun kurulumunu burada gösteriyor. Direkt npm install Zastand diyorsunuz. Bu kadar. Ben pnpm kullandım bu projede. pnpm add Zastand diyeceğiz. Burada da bakın kendi açıklamasını okuyun ve burada bir örneği var. Çok basic bir şekilde nasıl çalıştığını gösteriyor. İşte burada Zastand'den create'i import ediyorsunuz. Ardından useStore adlı bir değişkene bu create fonksiyonunu atıyorsunuz. Bakın burada bir set fonksiyonumuz var. Ne döndürüyor? Bir object literals döndürüyor ve içinde işte beer state'imiz var. Bunu 0 olarak vermiş. Population arttırma fonksiyonu. Direkt bu set fonksiyonunu çağırıyoruz. State diye bir parametre alıyor ve buradaki beers'ı +1 olarak güncelliyor. Ardından ne yapıyoruz? Geliyoruz bunu. Tabii ki şimdi burada bu ekranda bunu böyle vermiş ama bunu şey gibi hayal edin. Hani bunu bir store olarak tanımladınız. VS Code'da ya da işte Cursor'da neyse. Bunu başka bir bileşende çekip kullanıyormuşsunuz gibi düşünün. Bakın burada export const yapmamış. Genelde çünkü dokümantasyonlar o kadar detaya girmez. Size bunu böyle verir ama siz bunu şey olduğunu bilin. Hani bu başka bir dosyada store'umuzu export ediyoruz. Burada export const olarak veriyoruz ki zaten birazdan yapacağız. Ardından da geliyoruz bunu başka bir bileşen işte bu beer counter bir bileşen diye düşünün. Onu burada import edip kullanıyoruz. Bakın use store diyoruz. Ardından buradan state.beers yani state.beers şu beers'ı kullanabiliyoruz. Buradaki beers'ın eğer miktarı kaçsa o güncel değeri alabiliyoruz. Buradan dediğim gibi çok hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Ardından da şurada bakın comparison bölüm var. Burada da Redux'la karşılaştırma yapıyor. Eğer Redux Toolkit Redux biliyorsanız gelin buradan da bir karşılaştırmaya bakın. Anlamanızda çok faydalı, çok güzel örnekler var açıkçası. Zastand'in Redux'a göre ya da Redux Toolkit'e göre en büyük artısı ne? Uygulamanızı bir provider'la sarmalamanız gerekmiyor. Doğrudan kullanabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Ardından işte burada Guides bölümü var. Buradan işte çeşitli rehberler var. Çeşitli örnekler var. Burayı da mutlaka okuyun. Zaten rehber videomda da bahsetmiştim. Dokümantasyon okumaya mutlaka alışın. Eğer buna üşenirseniz, yapay zekaya sırtınızı yaslamaya çalışırsanız çok büyük zorluklar yaşarsınız arkadaşlar. Dokümantasyonları mutlaka okuyun. Tamam mı? Ardından comparison bölümünden sonra da işte integrasyonlar, önceki versiyonlar, migration. Burada API'ler bölüm var bakın. Burada create store, create vesaire onları da gösteriyor. Bu arada Zastand sadece React'le değil normal vanilla JavaScript yaptığınız projelerde de kullanabiliyorsunuz. Eğer denemek isteyen olursa da aklında bulunsun. Şimdi biz bunu buradan kapatalım. Projemiz açık kalsın. Şunu şöyle bir şuraya çekelim. Ardından Warp terminalime geldim. Şurada 5173'ümüz açık. Yeni bir sekme açalım. pnpm add Zastand diyelim. Tamamdır. Kütüphanemiz kuruldu. Hemen bir kontrol edelim. Package.json'ımızdan Zastand'imiz gelmiş mi? Evet bakın Zastand burada gözüküyor. 5.08 versiyonuyla kuruldu. Ardından bakın burada neyimiz var? JSON server'ımız var. Bunun kurulumunu da bir önceki videoda göstermiştim. Bize kendi bilgisayarımızda verdiğimiz JSON dosyası
vasıtasıyla bir API endpoint servisi sunuyordu. Bunda tanıtımını ve kurulumunu göstermiştim. Datayı yani buradaki şu API endpoint'ten çekiyoruz. Bakın hatta hatırlatmak için tekrar tıklayalım. Bakın görüyor musunuz? Bütün datamız backend'ten geliyormuş gibi geliyor. Bunu projelerde ihtiyaç oldukça kullanacağım. Siz de eğer kendiniz çalışıyorsanız ve backend kurmaya üşeniyorsanız, elinizde bir JSON data varsa bu kütüphaneyi mutlaka değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Zastent'imizi kurduk. Şunu da kapatalım. AppTSX'imize şimdi bir girelim. Şimdi en son burada zaten bu şekilde bırakmıştık. Çeşitli optimizasyonlar da yapmıştık videonun sonunda. Burada neyimiz var? Cart items'ımız var ve cart empty'miz var. Cart empty'miz ne zaman gözükecek? Yani az önce göstermiştim ya, sepette ürün yokken bir illüstrasyon olan kısım. Bunun gözükeceği kısım sepette hiç ürün yokken. Tamam, yani bunu şimdi store'umuzu kurup state'imizi ayarladığımızda bir boolean değer hazırlarız. Cart.length büyükse sıfırdan cart items'ı göster. Onun haricinde cart empty'yi göster şekilde kurgulayabiliriz. Bakarız ona. Ardından da burada products'ımız var. Product item'ımız da şurada. Şuraya girelim. Product item'ımızın içinde de neyimiz var? Bakın article tag içinde bütün product'larımızı listeliyoruz. Bunun da içinde şurada gördüğünüz sol tarafta add to cart kısmı var. btn add to cart ve btn decrement increment. Bu da şuradaki Figma'ya döneyim. Bakın şu add to cart kısmı sepette hiç ürün yokken şu buton gözüküyor. Bir ürün eklediğimiz anda bu buton kaybolup artık burada 1, 2, 3 ya da işte eksiye tıklarsak 3, 2, 1 gibi eklediğimiz miktarı güncel olarak gösteriyor. Bunu da o şekilde kurgulamıştık. Buraya da geçici olarak bir quantity vermiştik hatırlıyorsanız. Bakın burada statik olarak. Hatta buraya not düşmüştük. Quantity şu anda burada bunu sağlıyor. Bakın hatta burada bu quantity'yi 1 yapalım. Şöyle 1 yaptım. Bakın gördünüz mü butonlarımızı değişti. Sıfırken hangisi oluyor? Add to cart butonumuz geri geldi. Bu da böyle kalsın şimdilik. Burada btn add to cart'ımız var. Yani şu ilk hali. Bunu da burada kendi bileşeni olarak vermiştik. Buraya on click ile birlikte birazdan Zastent Store'da yaptığımız fonksiyonu buraya vereceğiz. Ayrıca burada btn decrement increment fonksiyonumuz var. O da burada eksi ve artı butonumuz. Bunu da burada eksi ve artı butonumuzu temsil edecek şekilde tanımlamıştık. Bakın bunu burada decrement quantity olarak zaten aria label olarak vermişiz. Çünkü neden? Sadece SVG kullandığımız butonlarda erişilebilir olması için, accessible olması için mutlaka aria label vermeyi unutmuyoruz. Aria label yerine span içinde butonun adını verip sonra screen reader only class'ı da verebilirsiniz. Tailwind'de bu sr only diye var zaten. Ben bu şekilde aria label olarak vermeyi tercih ediyorum. Burada da decrement butonumuz gelecek. Buraya da bunun da on click olarak kendi fonksiyonunu vereceğiz. Çok güzel. Ardından bakalım burada başka neyimiz varmış. Bir de burada kartımız var. Cart items'ın içine giriyorum. Cart items'ımızın içinde de bakın yine burada aynı şekilde şurada gördüğünüz sepette ürünü kaldırma butonu var. Bakalım burada bunu aria label vermiş miyiz? Vermemişiz, onu unutmayalım hemen. Aria label remove item diye bunu verelim. Çok güzel. Bunu da sağladık. Böyle gözümüzden kaçan şeyleri de yakalamış oluyoruz bu şekilde. Ardından da en aşağıya indiğimde cart footer bölümümüzde bakın burada dialog confirmation komponentimiz var. Ona tıklıyorum. Onu da bakın burada components içinde ayrı tanımlamıştık. Dialog confirmation içinde de confirm order. Bakın şuradaki butonumuzu gördünüz. Buna tıkladığımızda zaten bize direkt state'ini verecek. Şu start new order kısmında da bakın şuradaki button'a da şu start new order'a da sepeti resetleyecek bir logic vereceğiz. Şimdi kısaca bir ne yapacağımızı konuştuk. Hadi geçelim şimdi store'umuzu oluşturmaya. Şöyle gelelim. SRC klasörümün içindeyim. Tamam mı? Buraya hemen store diye bir klasör oluşturalım. Bunun da içine cart.ts diyelim. Export const dedik. Use cart store diye bir isim verelim. Ardından Zastent'ten create fonksiyonunu çağıralım. Şimdi burada bu fonksiyonun içinde bir setter'ımız olacak. Bunu verdik. Buradan da şöyle normal parantez içine köşeli parantez açıp buradan cart items'ı vereceğiz. Bu arada arkadaşlar bakın şuradaki şu pembe normal parantez var ya, şu süslü parantezin dışında kalan şu ve şu. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu JavaScript'te bir fonksiyon object literals döndürecekse bir kısa yoldur sadece. Bakın bunu şöyle de yazabilirsiniz. Bakın şunu şuradan siliyorum. Şunu da siliyorum. Bakın şimdi aşağı indim. Return dedim. Süslü parantez açtım. Şu cart items'ı bunun içine taşıyorum. Bakın bu şekilde de yazabilirsiniz bunu. Tamam mı? Ama genelde ne yapılır? İşte map kullanırken de mesela bir komponentin içinde daha concise dediğimiz sintaksı kullanırız. Yani şu ikisinin aynı şey olduğunu bilin. O yüzden geri alıyorum ben bunu. Şöyle daha kısa, daha temiz bir yazım olarak verelim. Tamamdır. Şimdi cart items adlı bir state'imiz olacak. Değil mi? Bu cart items'ta ne olacak? Ürünün quantity miktarı, adı, fiyatı vesaire. Peki biz bu datayı nereden alacağız? Zaten o backend'ten geliyor. Değil mi? Bakın bu çok önemli. Backend'ten gelen veriyi her zaman kullanacağız. Bu cart items oradaki datayı kullanacak. Yani şuradaki kullanıcı tıkladığında şuradaki ürünlerin fiyatı, adı vesaire hepsi backend'ten gelecek. Biz sadece bu cart items'ın içine neyi kendimiz vereceğiz? Client tarafından göndereceğiz backend'e. Miktar. 3 tane mi eklemiş, 5 tane mi eklemiş vesaire. O yüzden bu cart items neyi alacak? Birazdan halledeceğiz. Types klasöründe products var. Şurada tanımladığımız dessert'ün type'larını alacak. Artı quantity alacak. Tamam mı? Onu o şekilde düzenleyeceğiz. Şimdi cart items
items'tan devam edelim. Bu arada herhangi bir tip tanımlaması yapmadık. Bunların hepsini halledeceğiz. Şimdi bu cart items state'imizi tanımladık. Peki biz sonra ne yapmak istiyoruz? Bu state'e ürün eklemek istiyoruz değil mi? Gelelim. Fonksiyonumuzun adı ne olsun? Add to cart öneriyor. Tamam, güzel. Add to cart olsun. Ve burada product diyelim. Peki product ne olmalı? Herhangi bir product mı? Any mi? Hayır, bizim tiplerimiz var değil mi? Az önce gösterdim. Buradan dessert'ü import ediyoruz. Bakın type olarak yukarıya şuraya import ettim. Şu an bize bir öneri yaptı Copilot. Hayır, bu tabii ki bizim istediğimiz değil. Bizde çok farklı bir durum var. Nedir o farklı durum? Bizim burada eğer daha önce ürün sepette varsa onu tekrar eklemek istemiyoruz. Sadece miktarını arttırmak istiyoruz. Eğer yoksa eklemek istiyoruz. Tamam mı? Yani array'imize o ürünü obje olarak eğer varsa sadece quantity'sini güncelle şeklinde vereceğiz. Yoksa ekle ve quantity'yi otomatikman 1 yap. Yani ben bu add to cart'a tıkladığımda demek ki henüz o ürün sepette yok. Otomatikman quantity'sini 1 yapacak. Ama kullanıcı artı butonuna tıkladığında, yani şuradaki şu ürüne gelip şunu artıya bastığında artık tekrar ekleme. O zaten var. Ne yap? Var olan ürünün quantity'sini güncelle. Tamam mı? Şimdi biz devam edelim. Şu Copilot'ı dikkate almayıp hatta şunu da bir adım aşağı indirelim. Şuradan state dedik. Argüman olarak state alacak ve buraya gelip const existing item. Sanırım şu anda ne yapmak istediğimi anladı. Evet, önce item olup olmadığını bana bul. Eğer item existse, varsa quantity'sini 1 arttır. Eğer yoksa ekle ve quantity'yi 1 yap. Tamamdır, işte şu anda tam istediğimizi elde etmiş olduk. Şimdi burada tekrar açıklayayım. Ürünün find metoduyla olup olmadığını buluyoruz. Tamam mı? Eğer item.name product.name'e eşitse bunu döndürüyor. Eğer existing itemsa burada cart items array'imizi map metoduyla iterate ediyoruz. Eğer gezdiği öğelerden her birinde item.name product.name'e eşitse fonksiyon o noktada çalışmayı durduruyor. Ardından bize şunu yapıyor. Bakın, eğer doğruysa bütün itemları atıyor. Öncelikle bu zaten şuradaki syntax arkadaşlar, immutable bir şekilde obje update etme. Immutable update, tamam mı? React'te bu konu çok önemli. Immutable bir şekilde yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten ki React Crash Course videomda da bahsetmiştim. Ardından da şu yapı önce bütün objeyi kopyalar. Ardından da mevcut objenin içindeki sadece quantity'yi günceller. Tamam mı? Eğer false'sa, yani eşleşmiyorsa da ne yapıyor? Item'ı olduğu gibi ilk haliyle geri döndürüyor. Else kısmımızda ne var? Burası zaten basit. Cart items'ın içine direkt state.cartItems'ı spread operatörüyle array'imiz içine veriyoruz. Ardından da hangi objeyi ekliyoruz array'imizin sonuna? Yine aynı şekilde bakın buradaki gibi product'ı komple spread ediyoruz. Ardından da quantity'sini bu sefer sadece 1'e eşitliyoruz. Çünkü bu ürün daha önce hiç sepetimize eklenmemiş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bize bir sürü şeyden dolayı kızıyor. Bakın burada state implicitly has any type diyor. Hemen şimdi gelelim TypeScript'imize de başlayalım. Onu da adım adım ekleyelim. Çünkü sonradan eklenmez. TypeScript'te de mutlaka arkadaşlar bir logi'yi bitirdiğinizde onun type'larını da yazın. En sona bırakıp hepsini birden yazmaya çalışmayın. Şimdi type dedik. Bakalım ne öneriyor? Cart item dessert quantity number. Tamamdır. Doğru. Şu dessert'ü kullan. Cart item, bakın şuradaki zaten az önce söylemiştim. Neydi? Cart item'ın biz neyi kullanmasını istiyoruz? Backend'den gelen datayı kullanacak. Single source of truth olarak biz quantity'yi sadece ekleyeceğiz ve bunu geri göndereceğiz. Ve burada da aynı şeyi önerdi. Ardından da şöyle aşağı inelim. Type cart store diyelim. Cart items cart item add to product dessert void. Harika. Tamamdır. Ve ardından da bakın şuraya Copilot create'in yanına diyor şu cart store'u diyor. Ekleyeceğim diyor. Evet, bunu da kabul ediyorum. Zaten bunu yapacaktım ben de. Şurada tanımladığımız cart store'u buraya tip olarak verdiğimiz anda bakın şimdi artık buraya geldiğimizde az önce state'imiz any diyordu ya, artık neyi diyor bakın. Cart store state'ini type olarak görüyor. Şu anda her şey doğru bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi cart item state'imiz hazır. Ürün ekleme fonksiyonumuz hazır. Bir de neyi yapalım? Ürün çıkartmayı yapalım. Tamam mı? Ondan sonra da uygulamaya geçelim. O kısmı halledelim. Yani ürün ekleme, çıkartmayı uygulamamızda görelim. Görsel bir şekilde de çalıştığını, ardından da kalan logiye devam ederiz. Aşağı indim şimdi. Remove from cart dedik. Bakalım ne önerecek? Bakın mesela bunu doğrudan önerirseniz bu ne yapıyor? Doğrudan bizim ürünümüzü sepetten çıkartma fonksiyonu yazdı bize. Bize bu da lazım mı? Evet. Ama benim istediğim bu değildi. Benim istediğim şuradaki eksi butonuna bastığında ürünün kuantisini bir azaltmasıydı. O ne yaptı? Bakın o şu fonksiyonu yazdı bize. Şuradaki şu çarpıya bastığımda bütün ürünü array'den çıkartma fonksiyonunu verdi. Yani şunu demek istiyorum. Yapay zekayı kullanırken de bir şeylerin bilincinde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Programlamayı, mantığını bilmeniz gerekiyor. Size önerdiği şeyleri bir sorgulayıp ya bu istediğim değil falan demeniz gerekiyor. Birçok projemde ben bunu yaptım. Görmüşsünüzdür. Bir şey öneriyor. Bakıyorum. Bu istediğim gibi değil diyorum. Daha iyisini yaptırıyorum vesaire. O yüzden zaten rehber videomda bu yapay zeka konusunda belli bir süre uzak durmanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini falan anlatmıştım. O videoyu da mutlaka izleyin eğer bu kanalı ilk defa görüyorsanız. Şimdi bu remove from cart burada kalsın. Biz şunu istiyoruz. Decrement quantity. Şimdi bakalım. Evet, existing item dedik. İstediğimizi verdi. If existing item ve exist item.quantity birden büyükse doğru. Return cart items
tıklıyorsanız bunu yine mapliyor. Eşleşiyorsa yine yukarıdaki gibi spread ediyor ve ardından da artık immutable bir şekilde güncelleme yapabileceğimiz için quantity'nin karşısına da item quantity -1 diyor. Eğer else ise filter ve tamamen çıkartıyor. Şunu da şöyle kabul edelim. Süper. Şu anda işte tam istediğim oldu. Tamamdır. Şimdi bu üçü dursun burada. Şimdi bakın arkadaşlar, burada product name string. Yani alacağımız product name string olduğunu biz zaten biliyoruz. Tamam mı? Ki bu kolay kolay değişmez ama ben size bunun çok daha solid, çok daha sağlam bir yolunu göstermiştim. Bakın buraya geliyorsunuz. Buradan dessert diyorsunuz. Köşeli parantez açıp tırnak açıyorsunuz. Bakın buradan name. Ne bu? Property name string. Şu anda bunu çok daha sağlam bir şekilde vermiş olduk. Bunun ne işe yaradığını da daha önce bahsettiğim videolar vardı. Tekrara düşmemek için söylemeyeceğim. Sonra bakın yine burada aynı şekilde burada şunu silelim ve dessert name olarak verelim. Burada tip tanımlamamızı daha da sağlamlaştırdık. Daha da solid hale getirdik. Şimdi burada cart store'umuzda bakın en son neyi eklemiştik? Add to cart fonksiyonumuzu. Şunu aşağı indirelim. Şimdi decrement quantity'yi de ekleyelim. Bunu da verdik ve remove from cart bunu da verdik. Bunu da tip tanımlamalarını yaptık. Şimdi de tanımladığımız bu store'umuzu uygulama genelinde nasıl kullanacağız ona bakalım. Şimdi ilk olarak şuradaki Add to Cart butonumuzu halledelim. Tamam mı? Onu da nerede tanımlamıştık? Bakın Components'ın içinde btn Add to Cart. Buraya geldim. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Const diyelim. Şunu import edeceğiz içinden. Use Cart Store. Az önce tanımladığımız bakın şu export const use cart store yapmıştım ya. Buradan bunu import ettim. Bunu bu şekilde verelim. Ardından da burada TypeScript'i zaten güzelce verdiğimiz için Alt ve Escape tuşuna bastığım anda bakın buradan import edebileceğim state'leri ve fonksiyonları gösteriyor. Ben buradan ne istiyorum? Add to cart, değil mi? Bunu buraya verdim. Ve burada button'ımın altına geliyorum. On click diyorum ve add to cart'ı buraya veriyorum. Şimdi bakın TypeScript bize bir uyarı veriyor. Ne diyor? Expected one arguments. Gördünüz mü? Bir tane argüman bekliyorum diyor ama hiç vermedin diyor. Evet, neyi vereceğiz buraya? Bakın tanımlamaya burada ne vermiştik? Şuradaki dessert tipindeki product'ı bizden argüman olarak bekliyor. Buna bakın şöyle mouse üzerine geldiğimizde de gösterir. Bakın add to cart product. Bunu bu şekilde bekliyor. O zaman ne yapacağız? Biz bir üst parent'ındaydı zaten state'imiz, hatırlıyorsanız. Bakın bu btn add to cart nerede tanımlıydı? Product item'ın içindeydi. Değil mi? Burada neyimiz var? btn add to cart. Bu product item, bu product'ı ne alıyor? Prop olarak alıyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunu tekrardan bir level aşağıya prop olarak geçiyoruz. Şimdi geldim buraya. btn add to cart. Product dedim ve product. Bunu buraya verdim. Şu anda tabii ki TypeScript kızıyor çünkü şu anda bu child'ın bundan haberi yok. Hemen child'a geliyorum. btn add to cart'a. Şunu şuraya verdim. Product any değil. Hemen yazalım. Type btn add to cart props. Evet, product dessert olarak bunu verecek. Şunu şöyle kapatalım. Burada name falan yok. Şunu da şuradan kaldıralım. Bunu buraya verdik. Şu da artık böyle btn add to cart props olarak buraya verdim. Artık buraya neyi vereceğim? Product'ı. Bakın şu anda TypeScript'in bütün kızgınlığı geçti. Pamuk gibi oldu. Gördünüz mü? Her yer bembeyaz oldu yine. Az önce kıpkırmızıydı. Bunu buraya verdik. Şimdi artık bu btn add to cart'a tıkladığımda ne olması lazım? Şurada şu buton kaybolacak. Butonumuzun yerini şuradaki şu kırmızı buton alacak ve şurada 1 yazacak ortasında, değil mi? Ancak şimdi tıkladığımızda bir şey olmayacak. Hemen bakalım. Bakın şimdi tıkladım. Hiçbir şey olmadı. Aslında fonksiyon çalıştı. Şu anda state güncellendi. Ancak neden çalışmadı? Şurada bakın product item'a geri dönelim. Çünkü biz burada bu button'ın gösterilmesini bir koşula bağlamıştık. Quantity eğer sıfırdan büyükse o kırmızı ekleme ve çıkartma butonunu göster. Eğer daha önce hiç o ürün eklenmemişse btn add to cart, yani şu anki beyaz butonumuzu göster demiştik. Ancak şu quantity burada nasıl şu anda statik. O yüzden şuradaki statiklikten bunu bir kurtarmamız gerekiyor. Şunu şuradan kaldırıyorum. Şimdi buradan geldim. Komponentimin içine girdim. Const dedim. Use cart store dedik. Evet. Bakalım ne arıyor? Cart items'ı import ediyor. Evet, doğru, biz bu array'i istiyoruz. Sonra da quantity'yi çekiyor içinden. Item.name. Tamam, güzel. Bunu böyle kabul edelim. Şimdi burada quantity, zaten bakın şunu hiç silmeme gerek yok. Aynı isimli olduğu için. Şimdi yenileyelim bir uygulamamızı, add to cart diyelim. Bakın artık bu 1'e döndü. Tamam mı? Şuna tıkladım. Şimdi artık bu 1'e döndü. Gelelim artı ve eksi butonlarımıza. Bakın hemen btn add to cart'ın üstünde btn decrement increment, değil mi? Buna gelebiliriz. Artık bu buton içine girebilirim. Girdim. Buradan const dedim. Use. Az önceki store'umu yine import ediyorum. Bakalım neyi öneriyor bize? Copilot decrement quantity, increment quantity. Yok. Increment quantity olarak şeyimiz yok bizim. Şuradan add to cart var ve decrement quantity var. Tamamdır. Şu add to cart'ın adını increment quantity olarak değiştirebiliriz. Şu anda Copilot bir uyarı verdi. Uygulamamız da çöktü. Ne diyor? Use cart store cannot be used evaluate because it was imported using import type. Import type. Type olarak import etmiş. Bu bizimle alakalı bir hata değil. Tamamen VS Code ile alakalı. Şunu kaydedelim. Tamamdır. Her şeyimiz geri geldi. Şimdi decrement quantity'miz var ve add to cart fonksiyonumuzda zaten 2 tane fonksiyon tanımlamıştık. 2 tane logic tanımlamıştık daha doğrusu. Bu add to cart'ın içinde. Birincisi neydi? Hiç ürün yoksa quantity'yi 1'e eşitle. İkinci logicimiz neydi? Eğer ürün varsa tekrar ekleme. Sadece quantity'sini
arttır. O yüzden de bunun adını ne yaptım bakın. 2 nokta üst üste deyip yeni bir atamayla ismini değiştirdim. Şimdi buraya geliyorum. Şurada decrement quantity'nin içindeyim. Burada on click dedim. Decrement quantity. Tamamdır. Şimdi bakın bu burada neyi bekliyor? Hemen şimdi decrement quantity'nin üzerine gelelim mouse'la. Product name. Gördünüz mü? Burada bu prop olarak product name'i bekliyor. Çünkü oradaki o name ID olarak name tanımlamıştık hatırlıyorsanız. Hani bu proje için ID vermemiştik. Tatlıların isimlerini ID olarak kabul etmiştik. Bu product name'i şimdi buradan istiyor. Peki bunu nasıl alacağız? Yine aynı şekilde bir üst parent'a gidiyoruz. Komple product'ı geçmeyelim. Product name'i geçelim. Product nokta name'i buraya verelim. Tamam mı? Şimdi artık buraya geliyorum. Komponentimin içindeyim. Bunu buradan açtım. Product. Hatta bir saniye şu product şu isim yanlış oldu. Product name olarak verelim ki karışıklık olmasın. İsimlerimiz düzgün olsun. Product name dedim. Sonra şuraya geldim. Type. Şunu şöyle versin. Product name string olarak bize gelecek. Ve burada onClaim'imizin içine geldim. Decrement quantity bizden ne bekliyor? Argüman olarak product name'i bekliyor. Bunu da buraya verdik. Bu arada şeyi de şuraya geçmeyi unutmayalım. Tip tanımlamamızı. Güzel. Şuraya da bunu verdik. Şimdi increment quantity'miz kaldı. Yine aynı şekilde diğer button'ımıza geldim. Increment quantity product name. Şu anda burada TypeScript hata veriyor. Neden? Çünkü aynı fonksiyon için 2 tane logic yazdığımız için add to cart yani increment quantity fonksiyonumuz product'ın objesini bekliyor bizden. Product name'i değil. Yani şu anda bakın az önce hatalı bir prop geçişi yaptım. İlk yaptığım doğruymuş aslında. Bunu bakın buradan sadece product'ı geçeceğiz. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Buradan da product name, buradan da product dedik ve dessert olarak verdik. Şunu şuradan import edelim. Dessert'ı tanımlaması olarak ve burada da bunu product olarak düzeltelim. Bunu da product nokta name olarak şimdi vereceğiz. Ya da product'ı vereceğiz. Şöyle. Şimdi kontrol edelim. Add to cart diyelim. Artı eksi. Tabii ki şu an çalışmaz. Bu neden? Şu 1 statik. Bakın şuraya görüyor musunuz? Şuradaki 1. Şimdi biz bu 1'i artık statik değil dinamik yapmak istiyoruz. Burada neyi göstermek istiyoruz arkadaşlar? Cart items'ın içindeki quantity'yi. Peki biz cart items'ı nerede tanımlamıştık? Bakın store'umuza geliyorum. Cart.ts'e geldim. Şurada cart items. Görüyor musunuz? Zaten tip olarak da verdik ve şurada array olarak tanımladık. Burada hatta üzerine gelelim bakın. Cart item quantity number. Bunun quantity'sini biz vermek istiyoruz. O yüzden bize ne lazım? İlgili ürünün quantity miktarı da lazım. Orada dinamik olarak gösterebilmemiz için. O yüzden geliyoruz buraya. Zastent'te bir de getter'ımız var. Buraya get'imizi yazdık. Şöyle aşağılara inelim. Bir fonksiyon daha yapalım. Get product quantity diyelim. Bakalım şimdi product name dessert evet ID'yi alacak ve item get find item.quantity 0. Bunu bu şekilde kabul edelim. Ancak şu kısmı biraz tuhaf yazmış ha. Şunu şöyle yazsak daha olmaz mı? Item.quantity eğer yoksa direkt 0 ver işte bana. Evet yani uzatmaya gerek yok. Tamamdır. Bu şekilde dursun. Şimdi gelelim yine btn increment decrement'e. Artık biz burada neyi distract edebiliriz? Bakın şu use card store'da az önce distract etmiştik ya. Bir dakika şeyi unutmayalım. Tip tanımlamamızı hemen aşağı indim. Card store'dayım. Get product quantity dedik. Şimdi artık yine geldim. Artık burada şu anda get product quantity'yi çağırabiliriz ve burada şu bir yerine artık bunu verdiğimiz anda bakın get product quantity product nokta name. Zaten product'ı biz ne yapıyoruz? Şuradan alıyoruz değil mi? Prop olarak. Bunu böyle verdik. Şimdi sayfamızı bir yenileyelim. Şöyle butonu ekleyelim. 1 oldu. Arttırdım 2, 3, 4. Geri geldim. Tamamen silindi. Evet çok güzel. Bir tane daha ekledim. Ürünleri. Çok güzel. Bu da burada. Harika. Şimdi farkındaysanız buradaki bu logic halloldu. Bu arada bir şey unutmuşuz. Bakın burada ürün eklediğim anda burası kırmızıya döndüğünde tasarıma bakalım. Şurada kırmızı bir çerçeve beliriyor. Değil mi? Onu eklemeyi unutmuşuz. UI kısmını yaparken. Şu anda UI kısmına bulaşmak istemiyorum. Bu videoyu izleyip projeyi benimle yapanlara challenge olarak veriyorum. Tamam mı? Bu da sizin minicik bir challenge'ınız olsun. Bunu çözmeye çalışın bakalım. Buna tıkladığım anda bu gelen quantity bilgisiyle buraya kırmızı kenarlık ekleyeceksiniz. Sadece size ufak bir tüyo vereyim. Ufak bir güzellik yapayım. Bu tip durumlarda arkadaşlar border değil outline kullanmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Bunun da sebebini araştırın. Neden şu anda outline'ı önerdim? Neden border önermedim? Kenarlık olarak. Neden outline? Bu tip durumlarda. Ona da bir bakın tamam mı? Şimdi devam edelim biz. Şu kısımdaki logic'i hallettik. Ürünlerimiz, quantity'miz vesaire güncelleniyor. Ne kaldı? Şu kart kısmı. Şimdi adım adım gidelim. Şu kart title kısmında burada kart title yazmışız da ne yazıyor burada bu arada? Your cart. Hemen onu düzeltelim. Şeyi vereceğiz. Sepetimizde kaç tane ürün olduğunu. Değil mi? Şimdi gelelim. Kart title değil de burada ne yazacakmış? Your cart. Bunu böyle güncelleyelim. Tamam. Bu sıfır yerine dinamik olarak cart items nokta length yazacak. Şunu şöyle kabul edelim. Şuradan da cart items'ta const dedik. Use cart store dedik ve şunu şöyle kabul edelim. Şunu şöyle silelim. Use cart store'umuzu import edelim. Şu anda direkt store'umuzdaki cart items array'imizi kullandık. Bir ürün ekliyorum. 1 oldu. Ancak aynı ürünü yeni kabul etmiyor. Bakın güncellenmiyor. Tamam mı? Bir ürün daha ekliyorum. 2 oldu. Bir tane daha ekliyorum. 3 tane farklı ürün oldu. Şimdi burada hatırlıyorsanız burayı statik olarak vermiştik. Ne demiştim ben? Sepet logic'imizi
oluşturduğumuz zaman dinamik yapma aşamasında buraya geliriz. Dinamik olarak veririz demiştim. Bir önceki video UI üzerine olduğu için statik vermiştik. Şimdi buraya gelelim. Cart items içine burada bakın şu li. Görüyor musunuz? Şu li'ler. Şu li'leri bir kapatayım önce. Tamam. Şimdi bakın şuradaki şu diğer ikisini bir uçuralım hatta. Şu teke düşsün. Tamamdır. Buradaki li'yi artık ne yapacağız arkadaşlar? Biz dinamik yapacağız. Nasıl? Ne lazım bize? Şurada store'umuzdaki cart items array'imiz lazım değil mi? Güncel olarak çünkü bizim artık güvendiğimiz hani single source of truth diyorum ya sürekli. O yapı nerede? Bu cart items'ın içinde. Şimdi buraya geldim. Const dedim. Use cart store dedim ve cart items'ı buraya çıkardık. Şuradan da şunu import edelim. Store'umuz geldi. Şimdi buradaki şu li yerine bakın geldim. Şöyle köşeli parantezi açtım. Şunu şöyle kabul edelim. Şuradaki li'yi de silelim. Tamamdır. Şimdi bunu yenileyelim. Şu anda bakın neyi fark ettik? Neyi yapmamışız? Sepette ürün var mı şu anda? Yok. Ama ne gözüküyor hala? Sepetimiz gözüküyor. Sepet görselimiz gözüküyor. Sepetimizde ürün yokken bizden istenen neydi? Figma tasarımına dönelim. Bizden istenen şu. Onu nerede tanımlamıştık? Şöyle gelelim. AppTSX'in içinde miydik? Evet. Cart empty. Şunu bir alalım şeye. Şimdi ikisi de gözüktü. Şuraya gelelim yine. Const dedik. Use cart store dedik. Cart items dedik ve şuraya şu lojiyi yapalım. Cart items nokta length büyükse sıfırdan, tamam mı arkadaşlar? Cart items'ı göster. Diğer türlü cart empty göster. Şunu şuradan kaldırabiliriz ve şu store'umuza buradan import etmeyi unutmayalım. Bunu da kaldıralım. Şöyle gereksiz bir import gelmiş. Silelim. Tamamdır. Bakın arkadaşlar artık herhangi bir ürünümüz yok. Neyi gösteriyor? Kartın boş halini. Ürün eklediğim anda gördünüz mü? Artık ürünlerle birlikte fiyatlarını gösteriyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın add to cart'a tıklıyorum. Kartımız geldi. Artıya tıklıyorum. 2 tane oldu. Birim fiyat 6.5'tan 13. Yalnız bunu 6.5 olarak değil de böyle 6.50 olarak verelim. Tasarım da öyleydi. Item.price şurada. Şuraya geliyorum. Item.price.toFixed 2 yapalım. Şu yazıyı silelim. Tamamdır. 6.50 geldi ve şimdi burada da bakın şurada. Bunu Copilot bize kendisi tamamlamıştı az önce. Item.price çarpı item.quantity. Yani fiyat çarpı miktar 3 çarpı 6.50. Bunu buraya yazıyoruz. Sürekli dinamik olarak bakın güncelleniyor. Tamam mı? Şimdi bu kısım da tamam. Ne kaldı? Şu çarpıya bastığımızda komple direkt listeden ürünü kaldırma. Hemen inelim aşağıya. Bakın remove item butonumuz. Buraya gelelim. Şimdi bir tane daha distract yapmamız lazım. Hemen alt ve escape ile birlikte remove from cart. Evet bakın şu fonksiyonu buna özel tanımlamıştık zaten. Ne istiyormuş bu fonksiyon? Product name istiyormuş. Hemen geldim buraya. On clicked. Remove from cart. Item nokta name. Zaten biz bunu iterate ettiğimiz için elimizde item nokta name mevcut. Bunu buraya otomatik verebiliyoruz. Şimdi şöyle 3 farklı ürün ekleyelim. İşte ortadaki creme brulee'yi kaldıralım. Kalktı. Bakın diğer ikisi kaldı. Şimdi ne kaldı geriye? Şu order total. Şuradaki şeyi dinamik olarak güncellememiz kaldı. Şuraya gelelim. Şimdi şunu silelim. Süslü parantezimizi açalım. Bakın burada reduce fonksiyonu kullanacağız. Zaten onu önerdi. Ancak bunu şöyle yapalım. Burada değil de store'umuzda tanımlayalım. Gelelim şöyle. Get total price diyelim. Bakın get fonksiyonunu çağırdık. Bunu böyle verelim. Şöyle. Şimdi eksik tip tanımlamamızı verelim. Get total price. Her zaman number döndürecekmiş bize. Doğru tip tanımlamasını aldık ve cart items'ta geldim. Şurada get total price dedik ve şu süslü parantez açmıştık az önce, buraya get total price to fixed olarak verelim. Şimdi açalım bakalım. Şu anda order total 6.50 13 oldu. Yeni ürün ekledim. 7'lik ürün geldi. 13 artı 7 20 oldu ve bundan sonra burası artık sorunsuz bir şekilde devam eder. Ürün çıkartıyorum. 49 liralık bir ürün çıkarttım. Bakın 13 TL'lik ürün kaldı. Aynı zamanda şuradan da gitti fark ettiyseniz. Tamamdır. Şu ana kadar herhalde bir mantık hatamız olmadı. Şimdi şurada model'ımızı açalım. Model versiyonumuz şöyle gelsin. Burada artık neyimiz var? Cart items name, quantity, price. Aynı lojiyi buraya da vereceğiz. Sepetimize ürün ekleyelim. Şöyle 4 tane şundan, 2 tane, 3 tane şundan, bir tane de şundan ekleyelim. Şimdi confirm order diyelim. En son burayı da statik bırakmıştık. Şimdi gelin burayı da hemen dinamik hale getirelim. Table order dedik. Bunu zaten tablo halinde vermiştik hatırlıyorsanız. Table, tbody, tr. Şimdi buraya geliyorum. Const, use cart store dedik ve cart items, get total price. Bunlar bize lazım. Şöyle importumuzu yapalım. Tamam. Önce hemen şuradan şunu get total price'ımızı verelim. Şurası bir doğru bir şekilde gelsin. Bu sefer de burada neyi iterate etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Her bir table row'u. Şöyle geldim hemen açtım. Bakalım ne yapmak istediğimizi anlayacak mı? Cart items nokta map item dedim. Evet sanırım anladı. Böyle bir kabul edelim bakalım. Evet bunu böyle kaydettim. Şimdi artık statik olarak verdiğim table row'ları şöyle kapatayım hepsini önce. Şöyle sildim. Bunu kapattım ve artık bakın bütün ürünlerimiz dinamik olarak. Arkada ne yazıyorsa onun özetini görüyoruz önde arkadaşlar. Çünkü başka bir şey görmemiz imkansız. Neden? Aynı state'i kullanıyoruz. Cart items'tan gelen. Bunu da buraya vermiş olduk. Thumbnail
thumbnail'lar niye değişmedi? Resimler değişmemiş. Image, src, şurası da şöyle geleceğiz. Item.image.thumbnail olacak. Evet, artık ilgili resimler de geldi. Ve şimdi ne kaldı geri arkadaşlar? Start new order dediğimizde sepet silinecek. Onun için de hemen geliyoruz. Cart store'umuza bir fonksiyon daha yazacağız. Fonksiyonumuzun adı ne olsun? Clear cart olsun. Bu zaten en kolayı. Doğrudan bunu boş bir array'e atıyoruz. Tamamdır. Şimdi bu clear cart'ı nerede kullanacağız? Dialog confirmation komponentimize geldim. Burada neyimiz var? Start new order. Yani şu. Bakın bu start new order'a tıkladığımız anda biz neyin çalışmasını istiyoruz? Az önce tanımladığımız clear cart fonksiyonunun. Şöyle use cart store dedik. Şunu şuradan aldık. Clear cart type tanımlamalarında gelmedi. Çünkü burada tanımlamayı unuttuk sanırım. Evet, get total price'ın altına şunun tipini verelim. Clear cart dedik. Buradan geldim. Clear cart'ı distract ettim ve geliyorum. Burada on click neredeydi? Evet, şurada on click deyip clear cart dediğimiz anda bakın şimdi add to cart dedim. Confirm order dedim. Her şeyimiz burada. Yeni bir siparişe başlamak istiyorum. Start new order diyorum. Bütün state'imiz sıfırlandı. Tabii şu gereksiz bir tanımlama oldu. Burada clear cart'ı doğrudan bir fonksiyon olarak çağırabiliyoruz. Şunu şöyle kaydedelim. Tekrar bir deneyelim. Şöyle confirm order ve start new order dedik. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamamıza tekrar bir bakalım hızlıca. Her şeyi düzgün olarak çalıştırdık diye düşünüyorum. Sadece şu ürün eklediğimizde kenarlara kırmızı çerçeve geçme olayını geçen videoda unutmuşum. Onu da size challenge olarak verdim. Mutlaka yapın, uğraşın. Projeyi siz de kodluyorsanız. Confirm order diyelim. Her şeyimiz burada gözüküyor. Start new order diyorum ve her şeyimiz sıfırlanıyor. Şöyle ürün ekleyelim. Ekranı daraltalım. 2'ye düştü. Tatlılar, şu anda artık tablet yapısındayız ve sepetimiz bakın aşağıda genişe düştü. Tıklıyorum, ürün silebiliyorum, ekleyebiliyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu projenin de sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok öğretici bir proje olduğunu düşünüyorum yeni başlayanlar için. Ayrıca fark ettiyseniz bu projede önce UI kısmını kodlama, ardından dinamik kısmını kodlama gibi bir yaklaşım gösterdim. Bunun da sebebi yeni başlayan arkadaşlar için her şeyi bir anda yapmak çok korkutucu, çok böyle bunaltıcı olabilir diye düşündüm. O yüzden bazı kısımlar önce statik yapıp sonra dinamikleştirmeyi ve logic kısmını sonraya bıraktım. Bu yaklaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle güzel olmuş mu? Hani böyle devam edeyim mi? Bir proje yapacağımız zaman öncesinde UI kısmını halledip tasarım kısmını kodlayıp ardından işte diğer logiklerine geçelim mi? Yoksa tek videoda ikisini birden halledeyim mi? Benim önceliğim zaten burada yeni başlamış insanlara yardımcı olmak olduğu için böyle bir yöntem denemek istedim. Eğer beğendiyseniz mutlaka belirtin. Bu sisteme devam edelim. Tamam mı? Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir like bırakmayı unutmayın. Ayrıca abone olup olmadığınızı lütfen bir kontrol edin. Çünkü kanalı düzenli olarak izleyenlerin %90'ı abone değil. Bir kontrol ederseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki projede görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.